İmicinee'nin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya nereden başlayacağımızı bilmek zor. Blumhouse ve yönetmen Jeff Wadlow'un yeni korku filmi, hayaletli bir peluş hayvan ve kötü niyetli bir hayali arkadaş gibi basit ama umut verici bir önermeyle başlıyor. Ancak yumuşak karakterleri, çamurlu hikaye anlatımı ve korkuların olmayışı, arkasında bir oyuncak ayıdan daha cansız bir film bırakıyor. Doldurma olmadan. Imicinee'nin karmakarışık hikayesi, Jessica adında bir kadın ve yeni kocası Max'in, Jessica'nın tekrarlayan kabuslarından birinin ardından uyanmasıyla başlar. Yazdığı çocuk kitaplarının baş kötü adamı olan dev bir örümcek tarafından uzun bir koridorda kovalanıyor. Çift, tanıdık ortamın onu kabuslarından kurtaracağını umarak kendilerinin ve Max'in önceki evliliğinden olan iki çocuğunun, genç Taylor ve çok daha genç Alice, Jessica'nın çocukluk evine taşınma zamanının geldiğine hemen karar verir. Max'in çocukları bu taşınmadan pek memnun değil, ancak ne kadar ileri gittikleri ya da özel itirazlarının ne olduğu tam olarak belli değil. Jessica'nın yeni üvey kızlarıyla iyi geçinmek istediğine mi inanmamız gerektiği, yoksa onlara karşı kabalığının senaryo ve performansla ilgili tesadüfi bir sorun mu olduğu gerçekten açık değil. Her iki durumda da, evde geçirdiği birkaç günün ardından Jessica, bir saklambaç oyunu sırasında bir iş görüşmesine katılmak için evden gizlice çıkarak Alice'i görmezden gelir ve Alice'i Bodrum'u keşfetmeye ve tüyler ürpertici oyuncak ayı Chun-Jae'yi bulmaya bırakır. Chun-Jae hızla Alice'in sürekli konuştuğu ve her yere yanında götürdüğü yeni hayali arkadaşı olur. Olay örgüsünün bu kısmı Megan'ı güçlü bir şekilde çağrıştırıyor. Ancak o filmin bildik eğlence anlayışının yanına bile yaklaşamıyoruz. Tüm bu kurulum filmin yaklaşık 10 dakikasında gerçekleşir ve olay örgüsünün tutarlı ayrıntılarının da bittiği yer burasıdır. Chun-Jae'nin gelişi aynı zamanda Imicinee'ye ürkütücülükte getirmelidir. Ancak film, sayısız anlamsız olay örgüsünden bir hikayeyi bir araya getirmeye çalışırken o kadar saptırılıyor ki, gerçek korkuya ayıracak fazla zamanı kalmıyor. Örneğin bir sahnede, çocuğun biyolojik annesi hiçbir uyarıda bulunmadan Jessica'nın evine gelir, Jessica'ya saldırır, evde kötü bir şey olduğunu psişik olarak bildiğini ortaya çıkarır, tutuklanır ve filmin geri kalanı boyunca ortadan kaybolur. Bu sahne bir daha gündeme gelmiyor. Bundan kısa bir süre sonra Max, grubuyla belirsiz görünen bir tura çıkabilmek için çocuklarını yeni, göreve hazır olmayan üvey annelerine bırakır. Ayrıca hayali arkadaşlar hakkında, tembel bir sergi sahnesi için özel olarak hazırlanmış gibi görünen, tamamen resimli bir akademik ders kitabına sahip olan tüyler ürpertici bir komşu da var. Film, artık işe yaramadıklarında sonunda omuz silktiği iki ayrı çocuk istismarı olay örgüsüne bile atıyor. Bir tür anlam veya niyet bulmak için bu konu dışı labirenti okumaya çalışmak cazip gelebilir. Ancak Imicinee'yi bunu asla değerli hissettirmez. Filmde desteklenmeye değer hisseden tek bir karakter yok ve performanslar tamamen karizmadan yoksun. Wadlow, Jason Oremland ve Greg tarafından yazılan senaryo, sert ve çoğu zaman neredeyse tamamen saçma hissettiren ahşap diyaloglarla dolu. Karakterler bazen yeni bilgileri sanki izleyicinin ezelden beri bildiği bir gerçekmiş gibi tanıtırlar. Diğer zamanlarda, Chun-Jae'nin bir zamanlar Jessica'ya ait olduğunu öğrendiğimizde olduğu gibi, görünüşte bariz olay örgüsünü büyük, tahmin edilemeyen açıklamalar gibi ele alıyorlar. Bu olay örgüsünün hiçbiri çok fazla önem taşımıyor ve çoğu da filmin sonuna kadar havada kalıyor. Eğer film yapımcıları onları umursamıyorsa biz neden umursayalım ki? Ancak her korku filminde olduğu gibi hikaye korkutucu olsaydı bu felaketin çoğu gözden kaçabilirdi. Bunun yerine, başarısızlıklarının en belirgin olduğu yer burasıdır. Imicinee'yi, korku türüne tek bir orijinal fikir getirmez. Bırakın korkuyu, gerilim bile yaratmayı başaramayan tamamen rakamlara dayalı bir film yapımı. Karakterler yatakların altına bakarken, iğrenç müzik bize bir şeyler hissetmemiz için yalvaran bir dizi telin ortaya çıkmasına neden oluyor. Chun-Jae bir iki kez kendi başına hareket ediyor ve hatta canavarca bir ayıya dönüşüyor, ancak sahneler o kadar kötü aydınlatılmış ki, etki uzaktan korkutucu olmaktan çok ucuz ve az pişmiş görünüyor. Bu ezberci sekansları izlemek, bir korku hayranı için ruhu parçalıyor ve filmin bir sonraki denemesi için yavaşladığı anları sanki yıllarca sürüp gidiyormuş gibi bir korku hissi yaratıyorlar. Kısaca ilginç olan sahne, filmin son 1/3'inde, Alice'in hayali arkadaşların dünyasını ziyaret etmesi için kandırıldığı ve Jessica ile Taylor'ın onu kurtarmak zorunda kaldığı sahnedir. Bu dünya karanlıkta yüzüyor ve tek sağlam zemini sonsuz kapı koridorundaki dama tahtası zemini. Dünyanın bazı bölümleri hiçbir yere çıkmayan merdivenler, uçuruma düşen çıkmaz sokaklar ve baş aşağı yüzüyormuş gibi görünen kapılar oluşturuyor. Bu görsellerin hiçbiri tamamen orijinal değil, Twin Peaks'in Kırmızı Odası ile Scooby-Doo kovalamaca sahnesi arasındaki orta noktayı hedef alıyorlar,
Kombinasyonun ima ettiği eğlenceden hiçbir şey yok. Ancak özgünlük olmasa bile filmin açık ara en iyi görseli bu. Ne yazık ki, bu dünyada geçirdikleri zamanın çoğunda karakterler körü körüne kapılara saldırıyor ve kendilerini filmin geri kalanında gördüğümüz aynı sıkıcı odalarda buluyorlar, her biri aslında gerçek dünyadakiyle aynı şekilde çekilmiş. Sadece biraz daha koyu. İmicinerinin aşılması gereken yüksek bir çıtası yoktu. Şu ana kadar ilginç korku filmlerinin eksik olduğu bir yılda, Blumhouse'un diğer girişi Night Swim'in tek gerçek parlak nokta olduğu bir yılda, bu filmin gerçekten olması gereken tek şey, birkaç iyi korku içeren aptalca bir eğlenceydi. Bunun yerine, berbat bir hikaye anlatımı ve sinir bozucu karakterlerden oluşan bir labirentte kayboluyor ve bunların hepsi, diğer milyonlarca filmde daha iyi yapılmış olan standart korku mecazlarından daha fazlasını sunmuyor.